But if we are going to hit our targets, we need another driver, a permanent one, and fast. Takım içinde bir toplantı var. Devam tartışılıyor. Takımın gidişatı tartışılıyor. Bakalım nasıl bir sürpriz sonuç çıkacak buradan. Göreceğiz. The returns simply aren't worth my time. That was always the deal. And it still is. With a little extra time, perhaps we... Stop! The deal stands. And without Devon driving, there's now little of interest for me beyond the contract. It's just business. There must be something we can do. So, legacy is obviously important to you, Davidov. As a father, I totally get that. So if Devon, your son, can't drive, how about your daughter? Why don't we give the seat to Callie? No. California will not be signed to Connorsport. Why not? Just think of the commercial opportunities for the team that signs her. Forget legacy. Oh, you'd be making history. And you'll be giving a phenomenal talent her first break into F1. It's the right thing to do. Come on, you know she deserves it. The daughter who took her mother's name to spite me. Nah, she'll never say yes. Why don't you leave that to me? Contract still stands, Ackerman. 5th place, or I'm out next season. One problem at a time, eh? Hey, we need your input on this one. Have you spoken to her yet? Yes, we've spoken. And what did you say? She'll be around this weekend. She agreed to come and see me. You mean you haven't asked her yet? Of course not. It's a delicate situation. I'm sure she has an idea, but... look, it's not just something you casually ask over the phone, is it? Why not? Come on. This is potentially life-changing for her. And the whole family situation needs to be handled with a little, care and respect. Well, you're the one that knows her. Just make sure she says yes and fast. I'm finding it difficult to keep fielding questions about the future of Connorsport. Yeah, I read part of that interview. Could almost feel you squirm. That bad, huh? Worse. Look, I'll call you as soon as I know. Ve şimdi 10. bölümdeki görevimize İspanya Grand Prix'sine geçiyoruz. Bakalım nasıl bir görev verecek bize bugün. Yapay zeka. Michael Schumacher's first win for Ferrari back in '96. That win was in the rain. We might have better weather here today, but we're just as overjoyed to be at the Spanish Grand Prix. It's an updated track at Catalonia, and the popular opinion in the paddock is that we never wanted the chicane in the first place. That's now been gone. The final corner is much faster, and at 2.9 miles and 14 turns, we await the Spanish Grand Prix. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Charles Leclerc lines up on pole position. Sergio Perez lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Russell, Norris, Hamilton, Gasly,
Gazi Sainz. Sainz ev sahibi, gerilerde kalmış biraz. Alonso da öyle 10. sıradan başlayacak. Sargent 13'e yükselmiş. Ocon 16. Hülkenberg 17. Jackson 19. Ah ben. Daha değişik bir isim var gridde. Yedek sürücü olabilir. Devam Butler'ın yerine. Well, in Formula One, naturally, the conversation is drawn towards those at the top of the standings, both drivers and teams. But I'm really intrigued by the midfield team of Connor Sport. Devon Butler's absence will definitely be felt. There's no doubt about that, both on and off the track. For me, the interesting thing will be how they move forward without him. Ekranlarda Aiden Jackson var. İspanya pistinin de 3. sektöründeki yenilenmiş halini görmüş olacağız böylece. Breaking Point ile birçok pisti test etmiş oluyoruz aynı zamanda. Puan almamızı istiyor. Bonus olaraksa yarışı 8. bitirebiliriz. 19. sıradan Aiden Jackson'la hareket ettik. Bir kalkış yaptık ama sonrası önümüz tıkandı. Şimdi iki sürücünün arasındayız. İlk viraja doğru ilerlerken ikisini birden geride bıraktık derken tekrardan geri geldiler. Yükselemedik. Şu anda 20. sıradayız. Orada yerimizi kaptırmış olduk. Bakalım nasıl yükseleceğiz. Şimdi Stroll'e karşı geç bir fren. İlk sektör sonunda. Starttaki yerimizi geri almaya çalışıyoruz Stroll'den. Alsa da dışarıdan bir atak yapıyoruz orada ve geçiyoruz. 18. sıra. Bu virajı da tam gaza yakın dönebiliyoruz. Bir konvoy var şu anda adeta önümüzde. Şimdi start finişlerine çıktık. Henüz DRS'ler açık değil. 17 turluk bir yarış. Puan barajına yükselmemiz lazım. Daha sonrasında da ilk 8 bonus görevi. Şimdi Okan'a güzel bir atak yaptık ve geride bıraktık. Magnussen'e koşuyoruz. Dışarıdan şansımızı deniyoruz. Şimdi içeride kaldık ve zorlanmadan geçtik Magnussen'i de. Bottas, Joe ve Sargent var önümüzde. Ve DRS'ler de aktifleşiyor. Sargent atak yapıyor. Joe, Bottas'ta 4 araç yan yana geldik adeta. Alfa Romeo'lar orada zorlanmadan geride bıraktık. Düzlük hızımız oldukça iyi. Şimdi Logan Sargent var önümüzde. Tekrarına bakıyoruz. Alfa Romeo'ları büyük bir hız farkıyla geride bıraktık.
11. sıradaki Tsunoda'ya DRS ile yaklaşıyoruz. İçeriği kapattı. Dışarıdan rahat bir geçiş yaptık. 3. sektördeki yenilenmiş haliyle virajın oldukça pesti, akıcı bir hale getirmiş. Çok eskiden F1, 2002 ve 2006 oyunları vardı orada. Bu şekildeydi. Daha sonrasında değişti. Şimdi Alonso içeriden bir atak yapıyoruz. 10. sıraya yükseldik. Stop aradığımızda geldi. Şimdi Piastri'yi geçtik. Bir makas yapıyoruz orada. Makas yaptık resmen. Pierre Gasly ile Piastri'ye makas denemesi yaptık ve başarılı olduk. İki sürücüyü birden geride bıraktık. Tekrarına bakıyoruz. İşte burada resmen bir makas yapmışız. Gayet güzel ve başarılı olmuş. Ve 8. turun sonunda pit stop'a geliyoruz. Pit stop'un girişinde de bir tümsek var resmen. Evet, pit stop'u tamamladık. Şu anda 21. sıradan döndük. Oldukça arkalardayız. Pit stop'lar var. Çok sayıda araç içeride. Bakalım kaçıncı sıraya kadar yükseleceğiz. Norris de orada. Sainz'i bakalım geçebilecek miyiz? Çıkışta rahat bir şekilde geride bıraktık ve 13. sıra. Daha 7-8 tur var. Yarışın tamamlanmasına. İlk 8'e girebiliriz diye düşünüyorum. Ve Hamilton'la küçük bir temas, hatta 2 temas. Ağır kaldı orada. Arkadaşımız stop'a girdi. 8.'ye kadar yükseldik. Şu anda hatta 6 oldu, 5 oldu. Sainz'i de geride bıraktık. Güzel bir şekilde yükseldik. Şimdi bakalım podyum basamağına kadar gelebilir miyiz? Bir podyum testi yapalım. Alan turlarda. Şu anda önümüzde kaldı ve 6.'da itti bizi. Şimdi dışarıdan ikinci sektörde güzel bir atak. Zor bir virajda güzel bir atakla Sainz'i geride bıraktık. Sir Lewis Hamilton var önümüzde. Şimdi ile Hamilton'a rahat bir şekilde yaklaştık. Onda da DRS olmasına rağmen 4. sıraya yükselmiş olduk böylece. Russell, Leclerc ve Verstappen ilk 3'te. Leclerc birazcık fark ediyor öndekilerden. DRS aldı ancak bayağı arkalarında. Sıkıştırdı köşeye ve diğer tarafından rahat bir şekilde geçiyoruz.
son turda, son düzlüğe de de çıktık. Podyumda tamamlıyoruz görevimizi. Güzel bir yarış oldu. Gayet eğlenceliydi. George Russell son turda liderliği ele geçirdi. Verstappen'e karşı ve yarışı kazandı. I think they'll have to sign a new driver, Crofty. It's a gamble worth taking. Well, a mid-season signing would get us all talking, I'm sure, but time will tell. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take the top spot. A well-earned victory for Mercedes. Oyuncuların yeni yüzleri çok gerçekçi olmamış. Ve röportaj veriyoruz. Well, Sport are in a bit of an odd situation right now. So, just tell me, what is it like for you today? Yeah, not so long ago my teammate was Devon, and we had a plan sorted out for the rest of the season. Now it's Noah, and for the last couple of races, suddenly nobody's quite sure what the situation is. I've never had to drive in this situation before, so it's all pretty strange, but you do what you can. Most importantly, how is Devon? And how are you finding it without your teammate? I honestly never thought I'd say this, but I do miss him. He brought a lot of energy to the team, and it feels odd not to have him around right now. For the record, I'm not saying I like him. He'd never let me hear the end of it. But he's missed at Sport. That's for sure. Well, there's a lot of talk about what happens if Devon doesn't return. Would Sport be looking for a new driver, do you think? It's not for me to say, but I think it could be a real opportunity for the team to make an exciting signing. There's a lot of talent out there hungry for a shot in F1, and Sport could find themselves in a perfect position to offer them one. That's great, thank you. Why are you hesitating? You've always dreamt of racing in F1. Not like this. Do you know what he did? Oh, your father? He refused to support me. Said he'd only fund one of his children. Said Devon had better prospects. I'm sorry. I didn't know that. Mum used the divorce settlement to help me out, but... And you're only here because he sent you. No. This was my idea, my decision. And this is me asking you, Callie, not your father. We need a replacement, and I ask for you because I know how good you are. And that's the truth. I always said I'd do it on my terms, not his. I'll look out for you. Just like I did in F2. Will you keep him away from me? I'll do everything in my power. Everything. To make sure that all you have to think about is driving. We got a deal? You might never get this opportunity again. You know that. Could you take a look at this, please? Davidov. They stopped me entering the garage just because Callie's in there. It's ridiculous. We've had this conversation. You need to give her space.
I'll humour you for now, Ackerman, but I don't like being told where I can and can't go around here. Don't forget, you talked me into this. What does that mean? Talked you into what? Signing Callie in the first place. I'm just allowing you to take credit for it, that's all. Yeah, it sounds like you're trying to blame me. Well, if you're right about it, there'll be no blame to allocate, will there? Anything else? You're a busy man. I'll let you go. Hey, we need your input on this one. Ve büyük değişiklikler bizi bekliyor. History is made here today as Callie Mayer, Connor Sports' latest signing, becomes the first female driver of the modern era to participate in an F1 race. What a moment! I've got goosebumps. Now, for those of you wondering at home, only a handful of women have entered at Kokpite least one geçiyor Grand Prix Azerbaycan over Grand the years, but Prix'sinde. none have even had the opportunity to qualify since 1992. Italy's kadın Giovanna sürücü. Amati, for those of you wondering. So today is very much a new Bakalım dawn here in performansını Baku. göreceğiz. And Mayer was impressive in qualifying, so let's see what the Grand Prix has in Devon store for Butler her. takımdan Yeah, I have to biraz say, it is quite a tight-knit pack out there. sıkıntılı. Fierce competition all round. I really wouldn't want to call this one. Indeed, we've seen some brilliant driving here today, especially from young Callie Mayer. She seems to have made the transition to F1 as if she was born for it. Bakalım şimdi görevimiz ne olacak? 8. tura kadar Aiden Jackson'ı yakala diyor. Üç turumuz var. 16. sıradayız. Basmasın bariyerlere çarpıyorduk. Mayer ile yarışa start vermiş olduk böylece. Jackson 12. sırada 4 sıra kazanmamızı istiyor. Hatta geçmemizi istemedi, yakalamamızı istedi. 13. sıraya kadar yükselsek yeter. Deviriz. DRS'yi de açıyoruz rahat bir şekilde. Geçiyoruz. 335 kilometreyi gördük şu anda. 336'yı gördü araç. Önümüzde Lando Norris var. Yine geç bir fren yapıyoruz ve Lando Norris de bizi çok zorlamadı ve geçiyoruz. Şimdi Tsunoda önümüzdeki rakip. Aracın sürüş hissiyatı oldukça güzel. Üç saniye var. Şimdi 2.5 saniye var. Tsunoda'ya arka düzlükte atak yapıyoruz ve 13. sıraya kadar yükseldik. Bakalım yakalayınca Aiden Jackson'a neler olacak? Ve farkı bir saniyenin altına düşürdük. Hemen ara sahne geliyor. Bakalım iki sürücü arasında neler yaşanacak? Oo, yine büyük bir takım içi kaza. Aiden Jackson bariyerlerde aracı paramparça oluyor. Takım içi kazalar dinmiyor bir türlü. Mayer seemed to catch Jackson unawares though. I'm not sure why. What was that? Why didn't she wait for me to move over on the exit? Okay, Aiden, are you Jackson yanda. Bu da Butler gibi diyor. Şimdi bakalım yeni görev için. Zaman akıyor. İlk 10'da bitir. Bonus olarak da ilk 8 diyor. Bildikten önce o konu geçmiştik. Şimdi DRS ile o bize atak yaptı. Geç bir fren. Start finish düzlüğünde yerimizi korumayı başarıyoruz. Küçük de bir temas var yerlere. Temas ama herhangi bir hasar yok.
Perez önümüzde Russell. 10 saniye fark var. Son 4 tura gireceğiz. Russell'ı geride bırakıyoruz. DRS ile rahat bir şekilde geçtik. Şimdi kale bölümünde önümüzde Perez var. 8. sırada da Stroll var. Bakalım bonus görevi de yerine getirebilecek miyiz? Şimdi Perez çok ağır kaldı. Evet, geçiyoruz. Şimdi önümüzde hedefimiz Stroll var. Şimdilik tüm görevleri yerine getirdik ancak Aiden Jackson'da bariyerlere itmiş olduk. Stroll ve Perez tekrardan DRS ile gelip geçtiler bize. Olacak iş değil. Şimdi Perez Stroll'de geçti. Stroll'e karşı olan yerimizi tekrardan geri aldık ve Perez'le küçük bir temas olsa da herhangi bir sıkıntı yok. Soruyoruz şimdi Perez'den. Perez'i yine geride bırakmak üzereyiz derken geçiyoruz düzlük sonunda. Bir sıradaki Pierre Gasly'ye çok yakınız. DRS ile atak yapıyoruz. Ve zorlanmadan geride bıraktık Fransız sürücüyü. Hamilton var şimdi önümüzde. O da ağır kaldı. İkinci sektörün sonunda geçmiş olduk. Son tura doğru ilerliyoruz. Ve Alonso'yu da avladık orada. Tehlikeli bir ataktı. Bariyerler orası için çok tehlikeli. Leclerc yarışı kazanmış. Biz de damalı bayrağı 5. olarak geçiyoruz. İlk 8 istenmişti ama 5'e de girebildik. Şahane bir yarış oldu. Well, in spite of the drama amongst those at the top of the standings, so much of the discussion today is centered around motorsport. Absolutely, a bittersweet race for them today. One historic debut, one DNF. I mean, you couldn't write it. And talking of that debut, Görevler açıkçası o kadar zorlamıyor bizi. Zor bölümü seçmiş, hard'da başlamış olsak dahi görevleri yerimize getirmek için oyun bizi çok fazla zorlamıyor. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. And do you feel extra pressure at Connosport? It must be difficult with your dad looking over your shoulder. Look, it's F1. It's not possible for me to feel any more pressure than I already do. So no, it's not an issue. Kelly, have you felt any pushback from anyone in the F1 world, just with you being the first female driver in the sport? No, everyone's been amazing. And I'm not the first, I'm just the latest. How's your brother?
Are you really just keeping his seat warm? You'd have to ask him that. But he is getting the help that he needs. And no, I have no intention of giving up this seat. What happened out there between you and Aiden today? It's just a mix-up. I thought he was letting me through on the entry, but he clearly had other ideas. We spoke to him earlier, and he said it was deliberate on your part. Any comment on that? It was just a misunderstanding. You've always gone by Mayor, and now you're in a team financed by your father, driving in your brother's seat. Would you go back to the Butler name? Should have expected it, right? I thought you did. It's not what I mean. I mean, I'm a woman. I get it. I'm happy to talk about it. Then what is it? Well, it's always the same, isn't it? So you're a woman, and then every question about Dad, about Devon, about the Butler name. Just forget about it. I can never get away from it, can I? The only question about the race was about Aiden. Well, you know, maybe if we'd let it run a little longer, there would have been... Casper, don't defend them. Sorry, you're right. Sorry. Look, it's fine. I'll be faster next time. The incident at Baku, do you think she did it on purpose? She did do it on purpose. Yeah. Check the footage. So you didn't warm to her? We weren't the best of friends. No. Ve yeni görevde bizi 12. bölümde 6 tur kala İngiltere'de yarışa başlatıyor. 9. tura kadar Butler'ı geç dedi. Özür diliyorum. Aiden Jackson'ı geç dedi. Biz yine kelime ayarı olarak yükselen bir, yeni doğan bir yıldız olarak devam ediyoruz yolumuza. DRS alacağız Jackson'dan. Böyle geçemedik şimdi. Çok yakınız. Daha da yakınız. İçeriden güzel bir atakla Jackson'ı geride bırakıyoruz. Ve şimdilik görevimizi yerine getirdik. Bakalım bonus olarak ne verecek? İlk 10 diyor. 5 sıra daha yükseleceğiz. 2 tane mor dereceyle geliyoruz. Oscar Piastri var önümüzde. İçeriden şahane bir atakla onu da geride bıraktık. Ve en hızlı turu da almış olduk böylece. Şimdi 13. sıradaki Pierre Gasly, o da biraz ağır. Seyde onu da avlıyoruz. Riz var önümüzde. Cops'ta yaklaştık ve Cops'a girerken geçiyoruz. Nick de Vries'i. Şimdi Guan Yu Zhou onu da geride bıraktı. Hızla yükseliyoruz. Sadece Alonso kaldı önümüzde hedefimize ulaşmak için. Önümüzde 3 tur var. Çok rahat bir şekilde görevi yerine getireceğiz. Az sonra çizgiyi kapatıyor dışarıdan. Güzel bir atakla yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Yakındık Norris'e, daha da yükselebiliriz. Ve şimdi yine DRS ile rahat bir şekilde geçişimizi yapıyoruz. Lando Norris'e karşı ev sahibi sürücüyü geride bıraktık. Sainz ile Tsunoda agresif bir mücadele halindeler.
Şimdi Tısla da bizi çimenlere doğru itse de kendisini Kops öncesinde geçmeye çalışacağız. Ve başarılı da oluyoruz. Şimdi Sainz var önümüzde. Bakalım onu geçebilecek miyiz? DRS yok kendisinde. Hangar düzlüğünde rahat bir şekilde gelip geçiyoruz. Carlos Sainz Jr.'ı son tura girdik, hatta damalı bayrağı dolu ilerliyoruz. Aracın biraz kontrolü zorlaştı orada Perez'i geçerken. Köprülerden sekiyoruz ve spin atarak çizgiyi geçtik. Spin atarak çizgiyi geçtik. Çok ilginç bir damalı bayrak olayı oldu. Gerçekten araç 4 lastik yerden kesildi resmen. Körbün üstünden sekti orada araç. Neredeyse uçarak geçtik finişi. After an excellent performance at the Grand Prix, Ve ev sahibi sürücü Lewis Hamilton evinde yarışı kazanıyor. George Russell ikinci sırada, o da başka bir ev sahibi sürücü. ...13, 14 ve 15. bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Callie, this is your first ever F1 race at Silverstone in front of the home fans. So just try to put... Yeah, I mean, just to see the number of fans cheering for me really spurred me on today, and I used to come here as a little girl to watch the races, so it really means everything. It's a dream come true, to be honest. Well, I have to say it was tight out there once again between you and Aiden. You're not giving each other much space, are you? Look, Aiden's got to drive as he sees fit, and he feels the need to put his performance first, and that's his call. It's not like it's the first time we've seen a driver prioritise themselves ahead of the team, is it? Now, naturally, there has been a lot of speculation about the role of your father, Davidoff Butler, in securing your... Okay, well, look at Gasly, Leclerc, Russell, and now everyone's suddenly surprised that an F1 team signed an F2 champion. I'm here because I can drive. People need to get a grip. Appreciate it. Thank you. Hey, Mum. Callie, You saw the interview? would you like some loving parental advice? Not really. Yeah. All this stuff about your father, and you do know there's an element of truth to what they're saying. Like it or not, you've got to acknowledge it. I don't have to acknowledge anything. You can't make it go away by ignoring it, Cal. People will say all manner of nonsense if you don't accept it. She's privileged, they'll say. She's out of touch. I don't care what they say about me. Of course you do. You're only human. I'm just here to drive. If only it were that simple, darling. Yeah. Look, I've got stuff to do, okay? Think about it anyway. Lots of love.